Arkadaşlar merhabalar. Bir kısa bilgi daha eklemek istedim. Varroa mücadelesinden formik asit uygulaması boyunca kovanımızın iç düzenini bu şekilde dizayn ediyorum. Bazı arıcılarımız sola yaslayabilir. O durumda şerbetliği sağ tarafa, eğer ısılar müsaitse şurupluktan veriyorsak sağ tarafa yaslıyor isek o zaman sol tarafa koyulabilir. Ben sola yasladığım için sağ tarafa koyuyorum. Havalar henüz daha buzdolabı poşetiyle verme derecesine kadar düşmediği için sağ taraftan şurupluktan vermeye devam ediyorum. Şu şekilde 2 tane formik asit kutumuz arka tarafa doğru yakın ve kovanımız bir miktar öne doğru eğik durumda. Şöyle birkaç derece açıyla öne doğru eğik durumda. Buharlaşan formik asit öne doğru gelip orta kısımdan ve ön kısımdan içe doğru, kovanın içine doğru buharlaşarak kovanın ön kısmında, ki daha önce söylemiştim, arka kısmı şu şekilde bir miktar açık bırakıyoruz. Ön kısmında şöyle 2-3 santimlik bir açıklık var. O kısımdan aşağı gidecek şekilde, rahat arayı sıkıştırmadan gidecek şekilde yerleştiriyorum. Arkadaşlar şimdi ikinci bir bilgi. Kekli beslemelerde şu şekilde kekimizi ön kısma yakın, şurubumuzu yine aynı şekilde sağ taraftan veriyoruz. Havalar soğuduğu zaman üzerinden buzdolabı poşeti verebilirsiniz. Fakat buharlaşan formik asidin aşağı inebilmesi için petek aralarında serbest açıklığı bırakmamız lazım. Arkadaşlar ikinci bir husus, ısılar düşmeye başladı dedik ve daha önce size kışa doğru yaklaştıkça arılarımızı kovanın orta noktasında toparlayacağımızı, iki kenarımıza strafor koyacağımızı söylemiştim. Yavaş yavaş arılarımızı bu moda sokuyorum ben. En son silkeleyip net, temiz peteği bırakıncaya kadar şöyle iki kenarda straforlarımızı koyuyorum ve iki kenardan rüzgarı kesiyorum. Tabi bununla ilgili olarak bunu yaptığımız anda daha önce bazı kovanlarımızda size göstermiştim. Sağ taraftan girişi sağlıyorduk. Fakat şimdi artık ne yapacağız? Girişi orta kısımdan sağlayacağız. Ve artık şöyle Eylül'ün sonu geldi. Ekim ayına girmek üzereyiz. Şimdi bundan sonra arı kuşları nispeten azaldı. Hatta artık yok olacaklar. Bundan sonra artık sarıcı arıları kovanlarımıza dadanacak ve şiddetli saldırılarda bulunacaklar. Önce yağmalamaya, ana arıyı kesmeye, öldürmeye, arıları öldürmeye ve akabinde de kovanı yağmalayarak tamamen söndürmeye yönelik sarıcı arıların saldırılarıyla muhatap olacağız. Çünkü şu an dikkat ettim, sarıcı arı yuvalarında da yavrular çıkmak üzere. Muhtemelen şöyle Eylül'ün sonu, bu hafta sonu gibi Türkiye genelinde bir yağış gösteriyor. Onun akabinde sarıcı arıların saldırısına, eşek arıların saldırısına kovanlarımız uğrayacaktır. Tedbirli olmakta fayda var. Arkadaşlar kapı güvenliğini sağlamak bakımından şu orta kısımda arılarımızın giriş çıkışını tertipliyoruz. Şu şekilde ön kısımda kekimizi, hemen onun arkasına şurupluğumuzu, iki tarafta straforumuzu koyuyoruz. Arıları sıkıştırabildiğimiz kadar sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Formik asit mücadelesi devam eden kovanlarda da kovanlarımız öne doğru eğik olduğu için formik asit kutularımız nispeten arkada bulunarak buharlaşmanın arkadan öne doğru ve aşağı doğru şekilde olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bu yıl formik asit uygulamamızı normalde bu aylarda bitirip tamamen sonlandırıyorduk. Fakat belki sıcaklar halen daha yüksek bir miktar daha devam edebilir. Devam ettiği müddetçe formik asit uygulamasında geç kalmış olan arkadaşlarımız varsa şimdiden başlayabilirler. Formik asit gerçekten etkili bir varroa mücadelesidir. Arılarınızı varroadan temizleyin arkadaşlar. Kışa varroasız olarak sokun. Artık yemleri de tamamsa ondan sonrası Allah'a emanet. Allah isterse yaşatır, isterse öldürür. Ama biz kendimiz yapılması gerekenleri yapıyoruz ve gerisini ona bırakıyoruz inşallah arkadaşlar. Arkadaşlar hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.